Orman uyanıyor, güneş pırıl pırıl parlıyor. Karaka adında genç ve gururlu bir karga en yüksek çam ağacının dalına konuyor. Karaka her sabah yaptığı gibi ormandaki en parlak ve güzel yerleri görmekten çok keyif alıyor. Uçuşu sırasında köy pazarının yakınındaki çimenlerin üzerinde sarı üçgen şeklinde bir şey park ediyor. Kocaman bir parça peynir. Sevinçle yere iniyor, peyniri ustaca gagasına alıyor ve kimseye göstermeden hemen yuvasına doğru uçuyor. Karaka en kalın ve güvenli dalın üzerine tünüyor. Ağzındaki peynirle kimsenin onu rahatsız edemeyeceğini düşünerek keyifli bir kahvaltı hayali kuruyor. O sırada ormanda dolaşan Kıvrak adında kurnaz bir tilki, günlerdir doğru dürüst bir şey yemediği için karnının gurultusunu dinliyor. Kıvrak keskin burnuyla havayı kokluyor. Rüzgar ona mis gibi taze peynir kokusu getiriyor. Kokunun geldiği yöne doğru ilerlerken başını kaldırıyor ve yüksek bir dalda ağzında kocaman bir sarı peynir parçası olan kargayı görüyor. Tilki Kıvrak peyniri almanın tek yolunun kurnazlık olduğunu biliyor. Hemen duruyor ve sinsi bir plan yapmaya başlıyor. Kargayı kandırmak için en sevdiği numarayı, yani dal kavukluğu kullanmaya karar veriyor. Tilki, karganın hemen altındaki ağacın gövdesine yaklaşıyor ve tatlı, yağlı bir sesle konuşmaya başlıyor. "Sevgili Karaka kardeş, günaydın." Karga, ağzındaki peyniri düşürmemek için sadece gözleriyle tilkiye bakıyor. Cevap vermeye kalksa peynir gidecek, o yüzden sessiz kalıyor. Kıvrak devam ediyor. "Ne kadar zarifsin, tüylerin ne kadar parlak ve siyah. Bütün ormanın en güzel kuşu sensin." Karaka bu övgüler karşısında içi kabarıyor, gururu okşanıyor. Yüzünde belli belirsiz, gizli bir gülümseme oluşuyor. Tilki son darbeyi vurmak için sesini daha da yumuşatıyor. "Ama bir de duydum ki bu güzelliğinin yanında muhteşem bir sesin varmış. Bir tanecik şarkı söylemez misin? Bütün orman senin sesini merak ediyor." Karaka, tilkinin sözleriyle kendini dünyanın en önemli sanatçısı gibi hissediyor. "Benim sesimin güzel olduğunu biliyordum," diye düşünüyor. Karganın gururu, karnının açlığından bile ağır basıyor. Tilkinin onu herkesin adına övmesi, ona dayanamayacağı bir kibir veriyor. "Herkes benim sesimi duymalı," diye karar veriyor. Peyniri unutup en güzel şarkısını söylemek için ağzını kocaman açıyor. "Gak!" diye gürültülü bir ses çıkarır çıkarmaz, dadası tuttuğu peyniri serbest bırakıyor. Sarı, üçgen peynir parçası tam da tilkinin önündeki çimenlerin üzerine hızla düşüyor. Peynirin düştüğünü gören kurnaz tilki saniyeler içinde hızla davranıyor. Kıvrak tek bir hamlede peyniri kapıyor ve kargaya bakarak büyük bir lokmayla yemeye başlıyor. Karaka şaşkınlık ve utançla ağzı açık kalmış bir şekilde tilkiye bakıyor. Olan biteni anlaması sadece birkaç saniye sürüyor. Tilki peyniri afiyetle yerken gülümseyerek kargaya sesleniyor. "Sevgili Karaka kardeş, sesin gerçekten güzel olabilir ama unutma, zekası olmayanın sesi neye yarar ki?" Karaka bomboş kalan dalda uzun süre sessizce oturuyor. Hem aç hem de çok utanmış hissediyor. Kendi kendine mırıldanıyor. "Ne kadar aptalım. Bir parça övgüye kanıp elindeki kıymetli şeyi kaybettim." Olayı baştan sona düşünüyor ve tilkinin hiç de samimi olmadığını, sadece kendisini kandırdığını anlıyor. Derin bir nefes alıyor ve o günden sonra ne kadar güzel söz duyarsa duysun, önce söylenenin niyetini anlaması gerektiğini öğreniyor. Karaka peynirini kaybetmiş olabilir ama daha değerli bir şeyi kazanmıştır. Dal kavuklara karşı uyanık olma dersini. O günden sonra kimse onu kolay kolay kandıramıyor.